Volvo'nun geleceğiyle birlikteyiz. Ama öyle uzak bir gelecek değil bu bahsettiğim. 2017 yılında bu arkamda görmüş olduğunuz ve sol tarafımdaki Volvo'nun yeni 40 ailesini yollarda görmeye başlayacağız. Şu anda tabii yanımdakiler bunların konsept halleri ama şu halleriyle bile o kadar dikkat çekici, o kadar güzel gözüküyorlar ki inanın insanın bunu buradan alıp yola çıkarıp kullanası geliyor. Ama ne yazık ki şu anda öyle bir imkanımız yok. Bildiğiniz gibi Volvo XC90'la başlattığı yeni ailesini S90 ve V90'la da devam ettiriyor. Bu ürünler Volvo'nun SPA diye adlandırdığı yani Scalable Product Architecture, Türkçesi ise ölçeklendirilebilir ürün mimarisi, altyapısı üstünde şekillendiriliyor. Bu yeni 40 ailesi ise CMA diye adlandırılan yani Compact Modular Architecture, Türkçesi kompak, modüler mimari üzerinde şekillendiriliyor bu araçlar. Yani siz bu araçları istediğiniz gibi boyunu uzatıp, aks mesafesini uzatıp kısaltıp yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu sayede tek bir altyapı üstünde bir sedan, bir hatchback ve bir SUV bile rahatlıkla üretebiliyorsunuz. Tabii bu 40 ailesine baktığınız zaman her ne kadar Volvo'nun diğer modellerine benziyor gibi gözükebilir. Özellikle de 90 ailesine. Fakat bu kesinlikle öyle değil. Hatta Volvo tasarımcıları bunu şu şekilde açıklıyorlar. Diğer birçok marka bildiğiniz gibi bir tane bir ürün yapıyor. Yani mesela lüks segmentte bu görmüş olduğunuz ürünü yapıyor. Fakat daha sonra onu orta sınıfa uyarlamak için boyutlarını küçültüp ufak tefek değişiklikler uyguluyor üstünde. Ve daha sonrasında bunu kompakt sınıfa getirmek içinse bunu daha küçük bir hale getirip sunuyor. Volvo tasarımcıları burada farklı olmanın yani müşteri beklentileri karşısında onların beklentilerine cevap verebilecek ürünler yapılması gerektiğini savunuyorlar ve o nedenle de şu örneği gösteriyorlar. Yani siz lüks sınıfta gerçekten modern, parlak ve göz alıcı bir şey tasarlamalısınız. Fakat orta sınıfa geldiğiniz zaman bunun biraz daha sportif özelliklere sahip olması gerekiyor ki o sınıftaki müşterilerin beklentilerine cevap verebilsin. Ama en önemlisi bu normalde gençlerin tercih ettiği bir sınıf olan kompakt sınıfta kesinlikle onların beklentilerine cevap verebilecek, onların kendilerini özel hissedecekleri ürünlerin olması gerekiyor. Ve bu nedenle de Volvo CMA platformunda bu görmüş olduğunuz otomobilleri yapıyor. Solumda gördüğünüz ise 40 ailesinin bir diğer konsept modeli. Bu 40.2 diye adlandırılıyor ve hatchback ile sedan arasında farklı bir forma sahip. Ama soracak olursanız buna şu anda sedan diyorlar. Bu aracın ileride üretime geçtiği zaman bana sorarsanız ismi S40 olacak. Şu anda her ne kadar bunu resmi olarak açıklamamış olsalar da benim tahminim bu yönde. Şimdi biz asıl merak edilen ve günümüzün en popüler sınıflarından bir tanesi olan SUV sınıfında mücadele edecek olan XC40 diye adlandırılması öngörülen modelden size biraz bahsetmek istiyorum. Tasarım dili olarak Volvo'nun alıştığımız büyük okunu burada görüyorsunuz. Onun haricinde panjur daha farklı bir tasarıma sahip ve burada iç bükey olacak şekilde bir form verilmiş panjura. Farlar artık XC90'la başlayan torun çekici diye adlandırılan ve artık Volvo'nun adeta imzası niteliğindeki aydınlatmalara sahip. Tabi burada size ek bir bilgi verme gereği hissediyorum. Çünkü diğer bütün markalar konsept modellerini çok uçuk kaçık tasarlıyorlar. Fakat üretime geçtiği zaman bu araçlar bu şekilde görünmüyor. Ancak Volvo nasıl bir konsept tasarlıyorsa bunu günümüze de çok benzer şekilde sunmayı başarıyor. Bunu zaten diğer XC90'ın ve S90'ın konseptlerini hatırlarsanız veya bunları internetten aratırsanız günümüzdeki modellerle ne kadar benzer olduğunu sizler de görebilirsiniz. 40.1'e yani benim XC40 diye adlandırdığım bu araca profilden baktığınız zaman kesinlikle dinamik çizgileri olduğunu görüyorsunuz. Bu konsept versiyonda ön taraftaki kapı kolları normal yerde konumlandırılırken arka kapıların C sütununa gizlenmiş olduğunu görüyoruz. Bunların bu şekilde olup olmayacağını tabii ki bilmiyoruz ama benim tasarımcılardan aldığım bilgiler neticesinde bunu buraya koymama ihtimalleri yüksek. Arkasına geçtiğimizde ise tasarım olarak burada bir tek stop lambalarının XC90'a benzer olduğunu görüyorsunuz. Ama genel anlamda değerlendirecek olursanız XC40 kesinlikle çok özgün ve çok dikkat çekici bir tasarıma sahip. Ben açıkçası XC40'ın tasarımını çok beğendim ve 2017'de bu aracın yollarda üretim halini görmek için sabırsızlandığımı söyleyebilirim.
Tasarımdan çok fazla bahsettim. Peki XC40'ın ve diğer 40 ailesinin kaputunun altında ne motorlar olacağından da size biraz bahsedeyim. Bu araçlarda tabii ki benzinli ve dizel seçenekler olacak. Ama bunların haricinde T5 diye adlandırılan kaputunun altında 1.5 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli benzinli bir motorun yanı sıra elektrikli bir ünitenin de olacağı plug-in hibrit versiyon bu modellerde yer alacak. Ayrıca tamamen elektrikli versiyonlarının da olacağının bilgisini şimdiden size verebilirim. Bu kapsamda zaten Volvo 2025 yılında bu araçların da katkısıyla tam 1 milyondan fazla elektrikli araç satmış olacağının öngörüsünde bulunuyor. Olup olmayacağını hep beraber göreceğiz ama Volvo'nun iddiaları bununla da sınırlı kalmıyor. Çünkü 2020 yılında yeni nesil Volvo'ların karıştığı trafik kazalarında ciddi şekilde yaralanmaların olmayacağı ve hatta ölümlerin de olmayacağı öngörülüyor. Umarız zaten trafik kazaları azalır, kimse yaralanmaz, ölmez ama Volvo'nun çalışmalarını bu yönde yapıyor olması da bence kesinlikle takdiri hak ediyor. Sonuçta burada Göteborg'da çok özel bir organizasyon kapsamında bu araçlara sadece temas edebildik. İçlerine bile bakma fırsatımız olmadı, bunu açıkça söyleyebilirim. Ama önümüzdeki yıl yani 2017'de bu araçların üretim versiyonları yollara çıktığında ilk kullananlardan biri olmak ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.